Ben tercihim olarak alabalık avcısıyım, dedi Jimson, sesini sakinleştirerek. Şoner, rüzgarın azalmasıyla birlikte sessizce New Bedford'a doğru yol alıyordu. Ben de sohbet etmek için aşağı indim. Doktor Jimson, ve inanıyorum ki, diye devam etti. Steelhead alabalığı, Seko'dan geçen derelerde yaşayan en güzel yapraklar gibi canlı. En harika balıktır. Çağrıyı gökkuşağı alabalığının yapması gerekiyordu sanıyordum, dedi Colin. En azından, baba always böyle ilan eder ve neredeyse her yıl Klamath bölgesine gider. Gökkuşağı çok kasvetli bir alabalık, diye onayladı balıkçı. Ve çok büyük olurlar. Bazen 20 pound'a kadar çıkarlar. Ama pound kilo, yani ağırlık olarak bakarsan, Steelhead ile savaşmak çok daha fazlasıdır. Colin sordu, peki Dolly Varden nedir? Ben alabalık türlerinin çeşitlerini zihnimde bir türlü net bir şekilde ayırt edemiyorum. Diğeri neşeyle gülerek, onları oltaya taktığın zaman, kaçmalarını engelleyebiliyorsan. Dedi, işte bu çok daha önemli. Ama bir Dolly Varden aslında hiç alabalık değil, o bir kömür balığıdır. Yine de güzel bir balıktır. Onu soğuk ve berrak akarsularda, örneğin Sacramento ve Alaska nehirlerinin üst sularında bulursunuz. Alaska'da bunlardan milyonlarca var. Ama ülkedeki en güzel alabalık. Hatta belki de dünyadaki en güzel balık. Sierra Nevada'nın en tepesindeki 3 küçük dere halinde bulunur. Washington'da size 3 tür altın alabalığın hikayesini anlattılar mı? Hayır, Doktor Jimson, diye yanıtladı çocuk. Doktor Kraft bahsetmişti ama, araya konuşmayı değiştirecek bir şey çıktı. Alabalıksever, birkaç yıl önce o keşif gezisine çıktım, dedi. Çünkü büro için genel olarak somon ailesi üzerine epeyce iş yapmıştım. Alabalık ve somon çok yakın akrabadır. Alabalıklar da somonlar gibi akarsuların yukarısına çıkar ve küçük şelalelerden atlar. Ama Sierra'nın yükseklerinden doğan akarsuların kaynaklarında, alabalığın kesinlikle atlayamayacağı şelaleler vardır. Bunu kolayca görebilirsiniz. Evet, efendim, tabii ki. Diğeri etkileyici bir ses tonuyla, şimdi, oğlum, dedi. Birkaç yıl önce, herhangi bir balık için kesinlikle geçilmez olması gereken bu şelalelerin üzerindeki akarsularda alabalık olduğunu öğrendiler. Oraya nasıl ulaşabilmişlerdi? Bu tam bir bilmeceydi. Tek olası cevap, balıkların o şelalelerden daha yaşlı olması gerektiğiydi. Derelerin yatağı zamanla, yavaş yavaş aşınmıştı. Ta ki aşağıdan geçilmez bir bariyer oluşana kadar. Ancak alabalıklar, üst akarsularda, yüzlerce yüzyıl boyunca kendi tarzlarında gelişmeye devam etmişti. Bu akarsuların üzerinden geçtiği kayalar granit oluşumudur. Çok parlak renkli, esas olarak gri ve kırmızıdırlar. Hızlı akan dere tüm birikintiyi, yani debrisi kaldırır. Böylece berrak su, bu muhteşem renklerin üzerinde şeffaf bir şekilde akar. Böyle bir derede, alabalığın doğal düşmanları balık şahini ve kartal olduğunda, balığın tabanın tonuna benzemesi, onun için hayati bir korumadır. Buna bağlı olarak, dünyanın en harika renk boyaması onlara aittir. Aşağıdaki nehirlerden kesilen bu 3 küçük derenin her biri, aynı zamanda birbirinden de ayrıdır. Çağlar boyunca bu böyle olduğundan, bu akışların her biri alabalıkta farklı bir renk değişimi yaratmıştır. Hepsi parlak altın rengindedir. Hepsinin turuncu yüzgeçleri ve yanları boyunca uzanan turuncu çizgileri vardır. Hepsi siyah beneklidir. Ancak birçok çeşitliliği, küçük detaylarda birbirinden farklılık gösterir. Dünyanın başka hiçbir yerinde değil. Sadece bu 3 derede, yani Volcano Creek, Soda Creek ve Aqua Bonita. Diğer adıyla Nazik Su Creek'te bu balıklar bulunabilir. Başka hiçbir yerde bu muhteşem renklerini koruyamazlar. Buna uygun olarak, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Sierra Nevada'nın zirvesine bir grup gönderdi ve bu balıkları inceledi. Ben de o grubun bir üyesiydim. Belki de şimdiye kadar yaşamış, kayıtlara geçmiş en muhteşem fırtınayı orada gördüm. Büyük bir elektrik bozulması. O dönemde ülkenin üzerinden geçerken Sierra'ların doruklarında canlı bir hal aldı. Kampımız vuruldu. Birkaç hayvan öldü. Takım sürücülerinden ağır yaralananlar oldu. Neredeyse 2 saat boyunca dünya, sanki yıldırım çakmalarıyla dolu bir taç içinde çökmüştü. Alabalıklarla birkaç hafta orada kaldık. Washington'a vardığımızda grupta kimse yoktu ki. Bu nadir balıkları yok olmaktan kurtarmak için kalpten ve ruhtan savaşmaya kararlı olmasın. Kern Nehri'nin üst bölgesinde.
Balık domuzları, denilen pervasız avcılara 1 ya da 2 yaz boyunca izin verilmesi, bu alabalıkları sonsuza dek yok ederdi. Ve gerçekten de, 1 ay içinde o pervasız ve sözde sporculardan oluşan bir grup, neredeyse 1000 tanesini yok etti. Ama başkanın ilgisi çekildi. Balıkçılık bürosu kararlı bir duruş sergiledi. Ve bugün, bu en zarif ve en harika tatlı su balıklarını içeren bölge, Mount Whitney Ulusal Parkı'nın bir parçasıdır. Böylece altın alabalıklar yok olmaktan kurtulmuş oldu. Büro için zorba, diye bağırdı Colin. Çalışmaları hakkında her yeni şey öğrendiğimde, daha da iyi bir şey yapıyor gibi görünüyor. Alabalık meselesine olan ilgisini gören Doktor Jimson, ona somon ve alabalık familyasının çeşitli üyeleri hakkında bilinecek neredeyse her şeyi öğretti. Bu aile, dünyadaki en önemli besin balığı gruplarından biridir. İkisi de ateşli birer balıkçı oldukları için, gelen ani duyuruyla şaşırdılar. Sancak tarafta büyük halibut. Evet, dedi Doktor Jimson, işte orada. Görmüyor musun, diye devam etti, parmağıyla işaret ederek. Kuyruğunu suya sallıyor. Anladım, dedi Colin. Ama bunu neden yapıyor? Muhtemelen bir balığa saldırıyor, diye yanıtladı. Peşinden mi gidiyorsun, kaptan? Numara, diye yanıtladı balıkçı. Duydum ki bazen insanlar onları ağsız da yakalayabiliyormuş ama ben hiç yapmadım. Alabalık uzmanı, Colin'e dönerek, kıyıya çıkarılan en büyük halibutlardan biri tam da böyle bir şekilde yakalandı, dedi. Sable Adası yakınlarındaydı. Halibut, tekrar büyük bir morina balığına kuyruk üflemeleriyle saldırıyordu. Kancalarla donatılmış birkaç adamla bir tekne gönderildi. İki balık arasındaki kavga o kadar şiddetliydi ki, ikisi de tekneye hiç dikkat etmedi. Balıkçılar halibutun bu durumundan faydalandı ve onu dory'e, yani küçük tekneye çekti. Neredeyse onları batıracaktı, çünkü balık 350 pound'un üzerinde bir ağırlıktaydı. Sanırım tuhaf bir hikaye. Ama resmi olarak rapor edilmiş. Colin ıslık çaldı. Aman tanrım, dedi. Çok büyük olmalı. Çünkü halibut düz bir balıktır, pisi balığı gibi, değil mi? Evet, düz balıkların en büyüğü budur. 500 pound'un biraz üzerinde bir ağırlıkla yakalanmış bir halibut kaydı bile var. Genellikle bu büyüklüğün 5'te 1'i bile büyük sayılır. Düz balıklar komik yaratıklardır, dedi Colin. Çeşitli türlerin gözlerinin kafalarında nasıl dolaştığını hep merak etmişimdir. Başkaları da merak etti, dedi arkadaşı. Ama biz bununla ilgili bir şeyler biliyoruz, değil mi, diye itiraz etti çocuk. Genç balıkların gözleri normal değil mi? Kesinlikle, diye cevap verdi. Ve dahası, genç balıklar dik olarak yüzerler. Peki göz nasıl hareket eder? Bir taraftaki göz kör mü olur, yoksa yenisi mi büyür? Hayır, diye yanıtladı arkadaşı, ilk fikrin doğru olanıydı. Göz hareket eder. Ama aslında vücudun içinden geçer. Genç düz balık ince ve neredeyse şeffaftır. Gözün değişme zamanı geldiğinde, vücudun bir tarafından diğer tarafına doğru kaymaya başlar. İnce, şeffaf bir deri yuva ve gözün üzerinde büyür. Kemikler onun önünden uzaklaşır, ta ki diğer taraftaki doğru yerine yaklaşana kadar. Sonra yeni bir soket açılır göz için. Ve sonunda kafayı aşma süreci tamamlanır, böylece diğer gözle aynı tarafa gelmiş olur. Aynı zamanda, düz balık yan yatma alışkanlığı edinir ve renk şeması değişir. Alt kısım olan bir taraf beyaz olur. Üst tarafı ise koyu ve benekli bir hal alır, tıpkı denizin dibindeki taşlar gibi. Düz balıklar ne yer? Her şeyi, diye cevap verdi. Midye balığından morina balığına kadar. Ama örneğin halibutun favori besini stingray, yani vatoz benzeri balıklardır. Bu yüzden istiridye yetiştiricilerinin iyi bir dostudur. Bolca halibutun olduğu yerde, az sayıda zararlı ışın olur. Ve bu sonuncular, iyi bir istiridye yatağı için yıkıcıdır. Bana öyle geliyor ki, dedi Colin, denizlerin tüm hikayesi bundan ibaret. Balıklar balık yerken, kendi türlerinden kaçabilen az sayıdaki şanslı balık ise yukarıda martılar, sumrular ve diğer kuşlar tarafından yutuluyor. Ama, dedi diğeri gülümseyerek, kuşlar da tamamen kendi bildikleri yolda değiller. Bazen balıklar da onları yer. Kuş yiyebilen balıklar mı var? Biraz nadirdir, diye yanıtladı. Ama bir balığın midesinde en az 7 adet yabani ördek çıktığına dair gerçek bir kayıt var. Neden? Ben her zaman balıkların ağzının, boyutlarına oranla küçük olduğunu düşünürdüm. Kesinlikle devasa bir ağzı olmalı.
4 feet'ten çok uzun değildi, diye yanıtladı. Ama o, büyük ağzı olan az sayıdaki balıklardan biridir. Bazen buna, kaz balığı, denir, çünkü vahşi kazlara saldırır. Ama doğru ismi balıkçı kurbağa ya da sadece balıkçıdır. Dip boyunca süzülerek doğrudan ördeklerin beslendiği yerin altına gelir. Ve ördeklerden biri çamurdaki solucanlara daldığında, ördeklerin aşağıya nasıl daldığını bilirsin. Balıkçı onu boynundan yakalar, aşağı çeker ve sonra rahatça yutar. Görüyorsun ya, kuşun hiç şansı yok. Çünkü balıkçı balığının tek yapması gereken, onu boğulana kadar suyun altında tutmaktır. Bu durum, balıkların beslenmesiyle ilgili yeni bir tartışmaya yol açtı. Çocuğun sorularını teşvik edici bir şekilde yanıtlayan bilim insanı, ona neredeyse yüzen her balığın diyetini anlattı. Ayrıca suyun nasıl havalandırıldığını, örneğin su bitkilerinin büyümesini ve derelerin akıntılarını açıkladı. Bana hala öyle geliyor ki, dedi Colin, neredeyse her balık başka balıklarla savaşarak yaşıyor. Aralarında profesyonel dövüşçülerin olmaması şaşırtıcı, dedi gülerek. Var, diye yanıtladı arkadaşı. Yani, senin kastettiğin anlamda. Dövüş balığı, olarak adlandırılan bir balık var. Bunlar düzenli olarak balıkçılar tarafından eğitilir ve çatışmaları o kadar ünlüdür ki. Büyük kalabalıklar toplar. Nerede, diye sordu Colin inanmaz gözlerle. Bu biraz beni denizci hikayeleriyle kandırmaya çalışıyormuşsunuz gibi geldi, Doktor Jimson. Kesinlikle gerçek, diye yanıtladı. Ve dahası, bu dövüşleri geniş çapta duyururlar ve tıpkı buradaki bir beyzbol maçı gibi büyük gelirler elde ederler. Giriş için alınan para miktarı o kadar büyük bir seviyeye ulaşır ki. Kraliyet, krala belirli bir yüzde ödenmediği sürece bu dövüşlerin yapılmasına izin vermez. Nerede olabilir o? Siam'da, diye yanıt verdi. Dövüş balığı, uzaktan bir tür tüneye, yani levreye benzer. Ama o kadar uzun süredir halka açık çatışmalarda kullanılıyor ki, bu konuda son derece uzmanlaşmıştır. Gerçekten de bir tür oyun balığıdırlar. Ve Siam'da bu lisanslara harcanan para, kraliyete rahat bir gelir sağlıyordu. Bir şampiyon dövüş balığının sahibinin asla çalışmaya ihtiyacı yoktur. Balığın kolayca kazandığı gelirlerle geçimini rahatça sağlayabilir. Genellikle bir balık veya bir balık ekibi bütün bir köyün ortak malı olur ve topluluklar arasındaki rekabet çok yoğundur. Siamlılar çok inatçı kumarbazlardır. Birden fazla durumda Siam hükümeti, kıtlık tehdidiyle karşı karşıya olan bir köye acil erzak göndermek zorunda kalmıştır. Çünkü tüm köylüler, dövüş balıklarından oluşan takımlarının başarısı üzerine bahis oynayarak tüm mahsullerini kaybetmişlerdi. Bir çeşit levrek mi demiştin? Sadece uzaktan bir benzerlik, diye yanıtladı. Çok meraklı bir gruba aittirler. Arada bir havayı soluyamadıkça suda uzun süre yaşayamazlar. Aynı şekilde, ara sıra su vermezseniz havada da uzun süre yaşayamazlar. Yüksek ağaçlara tırmanan balık da aynı alt takımdandır. Yani Skippy, çamur zıppısı mı diyorsun? Numara, diye yanıtladı bilim insanı. Tırmanıcı balık, Skippy'den çok daha iyidir. Doğrudan bir palmiye ağacının gövdesine doğru koşar. Şimdi gel gelelim Doktor Jimson, diye haykırdı Colin. Buna inanmamı mı bekliyorsunuz? Elbette, eğer doğruysa, diye yanıt geldi. Bu açıklama geçmişte sıkça yapıldı ve başta inanılmadı. Ama şimdi bunu kanıtlayacak bolca bilimsel kanıt var. Tepeye tırmanıp kakao fıstığı mı kırıyor, diye sordu çocuk, hala inanamayarak. Tam olarak öyle değil, dedi arkadaşı, gülümseyerek. Sanırım bilinen en yüksek tırmanış 7 feet civarındaydı. Bu, Madras Hükümeti Merkez Müzesi personeli tarafından resmi olarak kaydedildi. Yaratık genellikle sadece yoğun tropikal yağmur fırtınaları sırasında tırmanır. Küçük akarsuların yukarısına tırmanmaya alışkın olan bu balıklar, ağaç kabuğundan aşağı süzülen suları bir nevi dere olarak kullanırlar. Solungaç kapakları hareketlidir ve karın yüzgeçlerinin dikenleri çok keskindir. Yukarıya kafa önde çıkmaz, yana doğru yükselir. Peki balıklar aşağı nasıl iniyor, diye sordu Colin. Düşüyor, diye kısa bir cevap verdi. Ve tekrar mı başlıyor? Hayır. Genellikle kara üzerinde yan yan zıplayarak bir çamur bankasına geri dönerler. Bir sonraki büyük tropikal sağanak veya kuraklık dönemi gelene kadar bir daha tırmanış krizi geçirmezler. Ama eğer balıkların tüm bu garip alışkanlıklarını öğrenmek istiyorsan, diye devam etti arkadaşı. O sırada Schooner, New Bedford limanına girmek üzereydi.
Bu kılıç balığı gezisinden çok daha fazla zamana ihtiyacımız olacak demektir. Dönüş yolunda, limandan aşağı doğru inerken, Colin merakla sordu. O öğleden sonra New Bedford'daydılar ve onlara nezaket icabı tahsis edilen teknesi Cayadetta'nın kaptanına, liman boyunca dağılmış olan iki farklı türdeki tekneleri işaret etti. Neden ikisi de farklı şekillerde istiridye avlıyordu? O adam, istiridye toplamıyor, diye cevap verdi kaptan. Quahog tırmıklıyor. Quahogs mu? Diye tekrarladı Colin. Yani bir çeşit midye, diye açıkladı kaptan. New York'taki halk arasındaki doğru ismi, küçük boyunlu midyedir. O, boyun, dedikleri şey aslında bir ayaktır ve oldukça küçüktür. Çünkü quahog derinlere kazmaz. Uzun ya da yumuşak midyeler gibi derinlerde değildir. Ve bunu sadece tırmıkla mı çekiyor? Evet, diye yanıtladı kaptan. Büyük, kavisli ve dikenli bir tırmıkla. Görüyorsunuz ya, tırmığının dolduğunu hissedene kadar tabanda çeker, sonra yukarı kaldırır. Şimdi, şu diğer adama bakın. O, diğer taraftaki adam. Midyelerin peşinde değil. Onun yöntemi çok farklı. Fark edersen, 2 tane uzun direği var ve onları kullanıyor. Direkleri bir çift makas gibi açıp kapatıyor. Dipte bir yük hissettiğinde, aynı şekilde yukarı çekiyor. İstiridyeleri seçiyor, yeterince büyük olanları alıyor. Küçükleri ise taşlarla ve yukarı çıkardığı diğer gereksiz şeylerle birlikte tekrar denize bırakıyor. Buna istiridye, maşalamak, derler. Kullandığı o alete de, maşa, adı verilir. Ben de merak ediyordum, dedi Colin, körfezin üzerinden geçerken. New Bedford'a giderken de dikkatini çeken o ıstakoz şamandıralarını tekrar süzdü. Buralarda hiç yengeç avı yapılıyor mu? Pek sayılmaz, diye yanıtladı kaptan. Arada sırada tek tük yakalanır ama. İyi, lezzetli yengeçlerin hepsi daha güneye aittir. New Jersey, yengeçler için tam bir cennettir. Bence ülkedeki yumuşak kabuklu yengeçlerin çoğu da oradan gelir. Ama asıl yengeç konserve işi, çok daha aşağılarda, Chesapeake Körfezi'nde yapılır. Orada yengeçlerin sonu gelmez. Yumuşak kabuklu yengeç, normal mavi yengeçle aynı türdür, değil mi? Diye sordu çocuk. Sadece kabuğunu mu dökmüştür? Aynıdır, diye cevapladı kaptan. Ama piyasada, işte o hali, diğerinden 4 ya da 5 kat daha değerlidir. Düşününce, dedi Colin, denizde olup da yiyecek olarak kullanılmayan pek az şey var. Kılıç balığı bile çok lezzetli bir şekilde yeniyor. Tropiklerde zehirli balıklar var, diye yanıtladı kaptan. Ama bence aç bir insan için, sudan çıkan neredeyse her şey yenilebilir. Balık, kabuklu deniz ürünleri ya da herhangi bir şey. Ve biliyor musun, diye ekledi. Bazı insanlar, mesela Japonlar ve Güney Denizi adalıları, balığı çiğ yemeyi tercih ederler. Bu bana hiç cazip gelmiyor, dedi çocuk gülerek. O esnada küçük buharlı gemi, deliğe, yani boğaza doğru dönüyordu. İstiridye ve midyeleri çiğ yemekten memnunum ama. Başka pek bir şey almayayım. Ayın geri kalanı Colin için adeta su gibi akıp geçti. Çünkü Colin, Woods Hole'a her geçen gün daha da bağlanıyordu. İçinde güçlü bir başarı duygusu vardı. Herkes zamanın çok iyi harcandığının farkındaydı ve küçük köyün atmosferi tamamen huzurluydu. Çocuk burada birçok arkadaş edinmişti. Ama her şeyden önce, gerçekten yapmak istediği işi bulduğunu bilmenin derin keyfini yaşıyordu. Kendini bu işe adamaya, uydurmaya çalışıyordu. Büroda geçirdiği her gün, ona verilen işin değerini ve gelecekteki diğer büyük ilerleme fırsatlarını daha net görmesini sağlıyor. Yabancı akarsulara canlı balık ihraç etme fikri, onun üzerinde büyük bir çekim yaratıyordu. Biliyor musun, Colin, dedi yönetmen bir gün. Büro çalışmalarından bahsettikleri bir sırada söze girdi. Dünyanın her yerinde, Amerikan sularına uyum sağlayabilecek balıklar var. Aynı şekilde, yurt dışında da gelişip çoğalabilecek Amerikan balıkları mevcut. Benim her zaman inandığım bir fikir vardır. Bu balık kaynakları sayesinde, muhtemelen Asya'nın büyük bölgelerindeki kıtlıkların önüne geçebiliriz. Kötü bir tarım ürünü yılı ile kötü bir balık yılının aynı ana denk geldiğini neredeyse hiç göremezsin. Biri her zaman diğerinin eksikliğini telafi eder. Sadece düşün, bu durum, Çinli ve Hintlilerden bazıları için ne kadar büyük bir kazanç olurdu. Kıtlık zamanlarında istedikleri kadar balık yakalayabilselerdi. Milyonlarca hayat kurtarılabilirdi. Bu büronun ve diğer ülkelerin amacı şu olmalı, her tatlı su nehri ve akarsuyu
Her göl ve okyanusun her mil karesi, en iyi besin değerine sahip balıklarla doldurulmalı. İstenmeyen, zararlı balıklar ise, tıpkı yabani otlar gibi temizlenmeli. Yani bir bahçeyi yabani otlardan temizler gibi mi, diye sordu Colin. Tam olarak öyle. Amerikan sularındaki her bir domuz balığı ve lamprey. Lamprey, diğer balıkların kanını emen asalak bir balıktır biliyorsun. İşte bunlar, ülkenin çiftçilerinin zararlıları temizlediği gibi tamamen yok edilmeli. Denizin kaplanları olan köpek balıklarına, katil balinalara, deniz kurtlarına ve denizin diğer tüm yırtıcı vahşi balıklarına karşı amansız bir savaş açılmalı, ta ki kökleri kazınana kadar. Tıpkı ormanın vahşi hayvanlarının, insanın yüzünü gördüğünde kaçıp yok olduğu gibi. Peki bu gerçekten yapılabilir mi? Yapılacak, diye yanıtladı müdür. Ama ne benim zamanımda ne de seninkinde. Bu, her adımın büyük önem taşıdığı uzun bir iş. Ve bizim yaz dönemindeki bu çalışmalarımız bile, henüz önümüzdeki yıllarda yaşayacak olan milyonlarca insana yardım edecek sonuçlar doğurabilir. Ve o zaman, benim de bunda bir payım olacak, diye bağırdı Colin, coşkusu adeta alevlenerek. Herkesin bir payı vardır, dedi müdür. Balıkçılıkta hiçbir iş boşa gitmez, hiçbir enerji kaybolmaz. İster istiridye matkabı üzerine küçük bir araştırma olsun. İster Pribilof adalarındaki fok sürülerinin olağanüstü yönetimi. Ya da bir balıkçılığın değerini tahmin etmek için yapılan okuru, istatistiksel çalışmalar. Tıpkı Doktor Crafts'ın üzerinde çalıştığı ve bana bahsettiği, seni de dahil etmek istediği o çalışma gibi. Her parçanın bir yeri vardır. Ve çok büyük bir yeri. Büronun amaçları o kadar geniş bir ölçektedir ki, hiçbir ayrıntı önemsiz sayılamaz. Biz milyonlar ve 10 milyonlar olarak düşünürüz. Doğa da buna aynı şekilde yanıt verir. Dünyaya yardım etmenin belki daha gösterişli yolları vardır ama, benim bildiğim, en büyük sonuçları doğuran başarı budur. Söylediniz efendim, dedi Colin. Bu doğrudan kendisine yapılan göndermeden biraz şaşırmıştı. Doktor Crafts'ın benim için başka bir işimi olduğunu belirttiniz. Evet, diye yanıt geldi. Buradaki laboratuvarın sadece Eylül'ün 1'ine kadar açık kaldığını biliyorsun, değil mi? Evet, Bay Prelet. Peki o zamandan üniversite açılana kadar ne yapmayı düşünüyordun? Hiçbir plan yapmamıştım. Yardımcı komiser yardımcısından bir mektup aldım, diye devam etti müdür. Bana, yaz boyunca yanımda olan genç adamlar arasında, istatistiksel saha ajanlarından biriyle seyahat etmek isteyecek biri olup olmadığını soruyor. Eğer istersen, senin adını önermemi ister misin? Kısa bir konaklama olacak. 10 günden fazla sürmez. Ve üniversitene dönmene asla engel teşkil etmez. Gitmek isterim. Çok isterim, dedi Colin heyecanla. Ve sanırım Doktor Crafts'ın beni düşünmesi gerçekten çok ince bir davranış. Pekala, o zaman, diye yanıtladı müdür. Ona yazacağım. Başka planların yoksa kabul edeceğini tahmin etmiştim zaten. Büronun istatistiksel tarafı hakkında pek bir şey bildiğimi sanmıyorum, dedi Colin duraksayarak. Bu sistem tam olarak nasıl işliyor? Çoğunlukla rakamlar ve veriler, dedi yönetmen düşünceli bir tavırla. Ama önemini, geçmişte neler başardığıyla açıklasam daha iyi olur. Bence yapılan en iyi işlerden biri. New England balıkçı gemilerinin mürettebatları arasında yaşanan ağır can kayıplarının nedenini araştırmaktı. Sebep neydi ki efendim? Büronun istatistiksel bölümü, kötü inşa edilmiş birçok geminin sert havalarda denize dayanamayarak hasar gördüğünü ve battığını ortaya çıkardı. Peki büro bunun önüne geçmek için ne yapabilirdi ki? İşte asıl harika kısım orada başladı, diye yanıtladı yönetmen. Kapsamlı bir araştırma başlatıldı ve her türlü gemi tipi incelendi. Ülkenin en büyük uzmanlarına danışıldı ve yüzlerce model üretildi. Hangisinin denize en dayanıklı olduğu araştırıldı. Dünyadaki tüm balıkçı filoları incelendi. Ve bunun sonucunda yeni bir şüner, yani yelkenli inşa edildi. Adına, Grampus, diler. Bir balıkçı gemisinde olması gereken en ideal özelliklerin modeli haline geldi o gemi. O zamandan beri ülkenin tekne yapımcıları hep bu tipi takip ettiler. Ve biliyor musun, son 10 yılda, Grampus tipi gemilerde yaşanan can kaybı, ondan önceki 10 yılda eski gemilerde yaşanan kayıpların 1/4'ünden bile daha azdır. Sadece Gloucester limanını ele alırsak. Bu yeni tasarım, son 10 yılda 600'den fazla insanın hayatının kurtulması anlamına geliyor. İşte bu gerçekten büyük bir sonuç, dedi Colin hayranlık içinde.
Ve ticari sonuçlarda, diye ekledi müdür. Her ne kadar hayat kurtarmanın kutsallığıyla kıyaslanamasa da, ekonomik olarak elbette çok daha büyük oldu. New England'ın kış morina balıkçılığı, bu yeniliklerin tanıtılmasıyla tamamen evrim geçirdi. Devrim yaşadı. Cam top süzülmeli solungaç ağları sayesinde yakalanan balık miktarı 3 katına çıktı. Üstelik, tek bir yem parçası bile kullanılmadan, yılda en az $100.000 tasarruf sağlandı. Balıkçıların daha önce hayal bile edemedikleri, ulaşamadıkları onlarca yeni alan, bu sayede keşfedildi ve verimli bir şekilde kullanılmaya başlandı. O kadar çok farklı şey var ki başarmak zor. Hepsini sayın ama, kendiniz de görebilirsiniz ki biri mutlaka söyler. Endüstrinin nasıl işlediğini belirlemek için, balıkçılık rakamlarını toplayıp, ilerliyoruz. Bir kasaba kötü bir sezon rapor ederse, diğer limanlar şanslı olduklarını öğrendiğinde, büro hemen nedenini öğreniyor. Eğer belirli bir türün yakalanması ülke genelinde azalıyorsa, o zaman bu tür kesinlikle azalıyor demektir. Yapay yumurta çıkarma ve büyüme için, balıklar yetiştiricilere teslim edildi. Tedarik ve benzeri binlerce yönde. İstatistiksel son rakamları almak için, tüm çalışmalarımızı bunlara dayandırıyoruz. Acaba ne yapmam gerekecek, dedi Colin, sorgulayan bir ses tonuyla. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum, diye yanıtladı müdür. Yönetmen olarak biyolojik laboratuvarın bilimsel bölümündeyim ve aslında, kültürel ve istatistiksel amaçlar hakkında çok fazla bilgi veremem. Ancak yardımcı komiserin sizi göndermeyi planladığını anlıyorum. Uskumru balıkçılığına. Gloucester'dan mı, Bay Prelet? Hayır, Boston'dan. En azından Bay Root ile tanışmak için orada bulunacaksınız. Bunun yerine, uskumru balıkçılığının tam bir incelemesi yapıldı. Bu yüzden ben. Ne var? Söyle, bu özel bir sorgu. Boston'un düzenli istatistikleri ve Gloucester balık pazarları o kadar önemli ki. Yerel ajanlar aylık raporlar hazırlamak üzere atandı. Çok fazla çağrılmadın. Son zamanlarda ekstra koleksiyon yaptın mı? Numara, efendim, diye yanıtladı Colin, neredeyse tüm araştırma çalışanları. Yaptıkları iş için yeterince örnek topladı. Çünkü çok daha yakın, yeni detaylara başlama zamanı. Yani yapacak pek bir şeyim yok, sadece tuzağa dikkat et. O zaman İstiridye tatbikatında birkaç gün birlikte geçireceğiz, dedi yönetmen, gitmeden önce. Colin'in Woods Hole'dan ayrılma zamanı geldiğinde, kendini en çok gitmeye isteksiz bulduğu şey, gitmek istememesiydi ve kabul ettiği için oldukça pişmandı. Uskumru balıkçılığı soruşturması. Çünkü Bay Prelet ile 1-2 hafta çalışmak için izin almıştı. Ama mesele ayarlanmıştı bir kere. Ve çocuk Boston'a vardığında tetikteydi. Yeni bir deneyimin ilgisi. İstatistikçi sessiz bir adamdı. Colin'i az kelimeyle selamladı ve ona eleştirel bir bakış attı. Bir tekneyi idare edebilir misin? Evet, efendim, dedi Colin şaşkınlıkla. Yarın saat 7.30'da Shinner'a bin, yanındaki iskelede Gray'in. Dedi ve başını sallayıp uzaklaştı. Colin ise arkasından baka kaldı. Dedi çocuk yüksek sesle, bu yeterince kısa ve net. Ama Gray, Say'in nerede olduğunu bilmiyorum. Ancak sahil çevresinde biraz sorgulama. Ona gemiyi buldurdu. Ve genç çocuk daha önce birkaç kez Boston'da bulunduğu için. Arama çok uzun sürmedi. Shinner, Gloucester'dan geliyordu. Ve, gerçek diye seslendi Colin kendi kendine. 112 ayak uzunluğunda. Suyun üzerinde otururken öyle bir havası vardı ki. Sanki okyanusun her küçük kötülüğünü biliyordu ve onu da fethedecekti. Ana direği 85 feet yüksekliği aştı ve basamak yerine getirildi. Oldukça ileri gidiyor, Colin'in çok fazla abartmadığı bir patlamayla 80 feet olarak koydu. Çocuk keskin bir yargıç olmasa da, bowsprit'in çok uzun olduğunu düşündü ve ne kadar dar bir burnu olduğunu fark etti. Shinner ele geçirildi. Ertesi sabah erken çıktı. Hava çirkindi ama, Shinner'ın kaptanı Gloucester'dan bir balıkçıydı ve bir tokat attı aşağıya. Boston limanı, her santimini tuvalin altında ve havada bıraktığı bir yerde. The Shinner onun yanında yatıyordu. Colin ise sık sık yelken açmıştı küçük teknelerde. Rüzgar rayının altında kalmışken, bu yeni bir hisse dönüştü. Böyle bir hızla ilerliyordu. Yeni şefi hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve çaldı. Bir kez ona baktığında, İstatistikçinin bir pipo içerken bulduğu umursamazlığı gördü. Colin kendi kendine gülümsedi. Bir an için unuttu. İstatistikçi aynı zamanda bir büro görevlisiydi. Shinner denize doğru hızla çıktı.
Suyu yararak, saatte 13 knot hızında ilerliyordu. Oysa 36 feet'te, Sandboat peşinden çekiyordu. "Kesinlikle yelken açabilir, Bay Root," diye bağırdı çocuk, ama sadece bir homurtu cevap verdi. Üçüncü günün akşamı gelmişti. Ve Colin'in hala bu yolculuğun amacının ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Sormanın faydasız olduğunu görmüştü. Sorular soruyordu ve ne yapması gerektiği söylenene kadar bekledi. Bu arada, yelkenin tadını fazlasıyla alıyordu. Çünkü teknik, sanki hayata karşı bir içgüdü gibiydi. Ve Colin, gemideki diğer balıkçılardan öğrendi ki, bu gemi, Gloucester'dan çıkan en hızlı gemilerden biriydi. Colin gece boyunca battaniyelerin altına yerleşti. Ve tam uykuya dalınca, direkten bir selam geldi. Balık, doğuda kuzeyde yatıyor. Her adam ranzasında kıpırdandı ama hiçbiri hareket etmedi. Colin, ki kasları gergin ve fırlamaya hazır hale anında uyandı, ardından geldi. Diğerlerinin etrafında durduğunu ve onu beklediğini gördü. Gerçekten de bıraktı. Tekrar uykuya dalacakken, kaptanın sesi çarktan geldi. "Yağlama haberini ilet." Sözü ilet, demeye gerek yoktu. Çünkü aşağıdaki herkes düzen içindeydi ve hemen ayağa kalktı. Deniz botları, yağlı tabuklar ve Sylvesters. Çoğu adam bir pipo yaktı, bir ya da ikisi ise kahve kettle'ından birer kupa aldı. Görünüşe göre uskumrular çok uzak değildi. 5 dakikadan kısa bir sürede kaptan tekrar seslendi. Herkes güverteye. Balıkçılar hızla merdivenden yukarı çıktılar. Bir yıldız bile görünmüyordu. Ve gece, gemi batıyormuş gibi karanlıktı. Adeta bir mağaraya girdi. Geminin pruvasında fosforesans veya ateş bile özellikle parlak değildi. Ve Colin yarım düzine farklı yarışı açtı güvertede. Olduğu kadar çok yard içinde olan şeyler, sadece vardı. Deniz botları onu ön kapakta kaval bacaklarını havlamaktan kurtardı. "Dory'nin üzerinden in, tekneyi çek." Komutlar keskin bir şekilde geldi. Colin, sanki bir savaş gemisindeydi. Ama böyle bir disiplin yoktu. Sözler neredeyse konuşmadan söyleniyordu. 4 adam Dory'yi sancak tarafında tuttu rayda. 8 adam ise Sandboat'un painter'ına doğru ilerledi ve onu iskele ön donanıma getirdi. En üst halyardlar. Şimdi canlı. Bir çıngırtı ve vızıltıyla iki büyük yelken yukarı yükseldi. Karanlıkta. Ve Shinner öne atladı. Rüzgar korkuluğu neredeyse tamamen sümükleşmişti denizle. "Harika bir tekne," dedi Colin yanındaki adamlardan birine. "Ben zirveye dayanabileceğini düşünmemeliydim." Balıkçı ona baktı. "Jerry Fitzgerald bu geminin kaptanıdır," dedi. "Ve onun tüm tuvali tam bir fırtına içinde taşıma itibarı vardır. Işıklara bak etrafımızda." "Bir iki tane gördüm," diye yanıtladı Colin. "Başka seynerler mi?" "Tabii ki. Jerry'nin bunu yapacağını mı düşünüyorsun? Bir şansı kaybetmek. Okul yüzünden mi? Biraz bekle, göreceksin." 1 dakika bile geçmeden başka bir emir geldi. "Ona kasapları ver. Balona da koş." Colin nefesini tuttu ama yardım etti. Shinner ise eklenmiş yelkeni hissetti. Burnunu içine soktu ve suyu yeşil aldı. Ama dar yapı öne yükü attı ve bir ördek gibi kalktı. Shinner korku dolu bir yelken baskısı taşıyordu ama altında sertçe ayağa kalktı. Hepsi arka tarafa düşen diğer Shinner'ların kırmızı ve yeşil ışıkları. Öyleydi. Kaptanın onları orada tutmak istediği açıkça belliydi. Çok geçmeden, ara sıra ışık parlamaları. Fosforesans olarak güverteden bir uskumru kabuğunun kuyrukları görünüyordu. "Tekneye girin," diye bağırdı kaptan. Colin bir an tereddüt etti. Ama Bay Root'un içeri girdiğini gördü Sandboat'a ve hemen takip etti. Sen ustası, ki havaya indi, hızla indi. Colin, hışırtı duyabiliyordu. Yağ bülbülleriyle kısmen kasaplara dokundu ama güverteye indi. Son 10 feet'ten atlamış gibi büyük bir gümrüt. The Sandboat arkaya iniyordu. Mürettebattan biri kadar hızlı. Kalan güvertede ressama ödeme yapabilirdi ama Sandmaster buna aldırmadı. Teknenin hızlı ayrılmasına bakmadı. Yarım düzine hızlı adım attı, kıçtan atladı. Ve mesafeyi çok doğru değerlendirerek çeyreğin üzerinden atladı. Sandboat'ın en ön enişte yerine adil şekilde karaya çıktığını. Arkaya düştü, birkaç adam onu atlarken yakaladı. "Ressama nazik ol," diye bağırdı. Sonra, bir sonraki an. "Dory'nin yanında durun." Küçük tekne, 2 adamla birlikte, kayarak geçti ve neredeyse Sandboat'un üzerine fırlatıldı. Deniz ötesi. Kaptandan bir emir ateşi geldi. Colin bunu zar zor takip edebildi.
Ve dümmenin ve güvertedeki bir adamın nasıl devam edebileceğini merak etti. Onlarla birlikte kalkın. Ana sayfayı yavaşlat. Dave, direksiyondaki adam, sallanıyor biraz uzaklaştı. Sakin ol. Ön ve kalan halyarları gevşet. Şimdi canlı. Onu aldır, Dave. Balona bak. Hızlı, Tanrı izin verir. Geliyor. Teknede hazır olun ve Dory. Devam et. Onu yere sert, Dave. Yere yat, adamım, yere yat. İyi bir okul. Bir anlık duraklama oldu. Sessizlik. Teknede ve Dory'de misin? Her şey hazır, efendim, diye yanıtladı Sen Master. Hazır mısın, Dory? Her şey hazır. Sorun olsun, Dave. Biraz sakin ol. Biraz. Ne, bilmiyor musun? Biraz öyle mi? Teknede hazır, orada. O direksiyona sabit dur. Şimdi senin o. Sen teknede, orada. Yeni moda ağı hazır mısın? Hazırım, diye bağırdı istatistikçi kısa süre sonra. Sonra Colin anladı. Yolculuk, büro tarafından geliştirilen yeni bir ağın test edilmesi amacıyla yapılmıştı ve balıkçılık uzmanı. Bir ağ uzmanıydı. Tekneyi tanımasına şaşmamalı. Teknenin yanında durun. Hazır, Dory. Söz verdiğimde. Biraz bekle ressamla. Şimdi bırak onu. Sen orada, göster feneri. Şimdi tamamen kendi yoluna koydun. Colin küreğini çekti. Kürek çekme deneyimine rağmen. Hiç o büyüklükte bir kürek gibi bir şeye saldırmamıştı. Ama tüm gücünü gösterdi ve içinden bir parıltı geçti. Sanki elini tuttuğunu hissetti son. İki adamla birlikte hafif Dory, onların peşinden hızla geliyordu. Öyleydi. Neredeyse yarım mil mesafede. Sen Master haykırdı. Şamandıra bitti. Şamandıra, Dory'nin kaldırıp tutması için denize atıldı. Rüzgara doğru. Sonra sessiz. Balıkçılık memuru meşgul oldu. Tek kelime etmeden, ona ulaştı ağ için. Alışılmıştan daha hafif bir ipten yapılmıştı, kalın katranlı değildi. Mantarları da normal tipten farklıydı ve ağın her yerinde batırıcılar vardı. Korkunç derecede karmaşık bir şey gibi görünüyordu. Ruth küçük bir adamdı ama o ağ uçup gitti. Adeta bir dev tarafından fırlatıldı. "İple gerçekten harikasın," dedi Sen ustası hayranlıkla. Kürekçilere döndü, "Sırtınızı verin çocuklar," dedi, "onu nasıl süreceğini bildiğin kadar. Buna yeni bir şey vermemiz gerekiyor, adil bir şans." "Nav ne kadar net çıktı, efendim," diye birkaç dakika sonra istatistikçiye sordu. "Çeyrek mil," diye yanıtladı. "O zaman yaklaşalım mı? Ha. En iyisi öyle olur." Sen ustası, Uskumru okulunun kapatıldığını hissederek, Sen teknesini Dory'e doğru çevirdi. Ve güçlü kolları altında. Balıkçılar için bu çember kısa sürede tamamlandı. Mükemmel bir setti. Rüzgar hızla yükseliyordu ve tam deniz botu Dory. Keskin bir yağmur fırtınası başladı. Ama hayırlanma, "Çantayı kaldır," idi. Ta ki bir Sen kısmen yukarı çekilmiş, balıkların gerçekten var olup olmadığı bilinmiyordu. Ama bir an için neredeyse imkansızdı çantasını kaldırmak. Rüzgar ve yağmur çok acımasızca çaparıyordu. "Çek," dedi Ruth, hareketi kelimeye uydurarak. Tüm eller birleşti ona. Ağ hafifti, eski balıkçıların ağlarından çok daha hafifti. Ve ağın kırıldı ve eski tarz ağlardan birinin olmaması ne yazık ki okulun etrafında dolaşıyordu. Ama takip devam etti ve ağda yoktu kırılma belirtileri. Hemen önce biri, sonra bir diğeri. Balıklar yukarıda parladı suyun içinde. Bir dakika sonra uskumru parıltısı belirdi. Sonra tüm okul, binlerce balık dahil, bir beden halinde yükseldi yüzeye çıkıp. Çatal kuyruklarıyla suyu vurup çılgınca daralıyorlar. Yandan yana büyük bir kafa karışıklığı. Sen Master, balıkçılık yetkilisine bolca seslenerek endişesini dile getirdi. "Bu büyük bir haber," dedi. "Ağın dayanacak mı?" Cevapta hiç tereddüt yoktu. "Evet," dedi. "O zaman kabul etmeye hazırım," dedi Sen ustası, "senin kazandığını. Ben böyle büyük bir ağın bucaklanabileceğine hiç inanmamıştım." Ve balığı tutabiliyordu. Bu biz balıkçılara bir yığın emek tasarrufu sağlar. Ama yetkilinin konuşmaya ikna edilmemesi gerekiyordu. Hatta bu konuda bile. Kendi icadı olarak. Sadece başını salladı ve takip etmeye devam etti. Hemen sonra Şinir rüzgarla birlikte geldi. Hala taşıyordu oldukça fazla tuval. Resif için yeterli el yoktu. Hava her dakika daha da kirleniyordu. "Merhaba tekne," diye bağırdı kaptan. "Tamam," diye seslendi Sen Master. "Birkaç yüz fıçılar. Ağ tutuşluğu mu? Öyle görünüyor. En kısa sürede gemiye binmelisin," diye tavsiye etti kaptan, belki biraz sert bir darbe. Colin kendi kendine düşündü ki,
Biraz o zamanlar bir darbe, gibi görünüyordu. Ama, hiçbir şey söylemedi. En kötüsü ise bu oldu. Yağmur şiddetle yağıyordu. Çünkü sis kadar yoğundu ve moral bozucuydu. Soğuk bir yağmur da vardı ve Eylül olmasına rağmen. Kuzeydoğu Gale sakindi. Colin yağlı tabuklarında ürperdi. Takip etme işi bittikten sonra, Sen Master bir meşale salladı. Ama bu meşale yağmurda. Jerry gibi bir kaptanımızın olması iyi oldu, çocuklar, dedi Sen Master. Bizi koklamak zorunda kalacak. Çünkü göremiyor, ne olursa olsun. Ama beklediğinden daha uzun bir bekleyişti. Çünkü Schooner yağmura karıştı ve görünmüyordu. Aniden bir dolu duyuldu. Ve Schooner, teknelerin rüzgar altından geçti, loş bir şekilde görünürdü. Her biri bağırdı ve cevap olarak bir çığlık geldi. Biraz dövecek, sonra bizi alacak, dedi Sen Master neşeyle. Colin, bir adamın rüzgar fırtınasında bir Schooner'i nasıl hareket ettirebileceğini merak etti. Ve belirli bir noktaya geri dönecekti, ama inanmak zorunda değildi. Çünkü yaklaşık 5 dakika içinde Schooner aşağı kayarak indi. Sanki teknelerin üzerinden geçmek, rüzgara doğru fırlatmak zamanıydı. Schooner teknenin yanına yerleştiğinde, tüm 2 kişi hariç gemiye aktı. Bir tane ise Pruva'da kaldı ve Sen botunu kelepçeledi. İskeledeki ön donanımdaki kancadan sarkan demire. Diğer taraf ise uzun direksiyon küreğini tutarak kendi küreğini yaptı. En iyisi kıçtan savunmaktı. Sen, yani tekne ile arasındaki şunlu gemi ise Root ve deniz ustası tarafından tutuluyordu. Colin tırmandı, diğer adamlarla birlikte gemiye bindi. Ve 2 dakika içinde, büyük bir varil tutar gibi bir dip net. Bir varil tutardı balık. 10 ya da 11 kez dip inmiş ve balıklarla dolu çıkmıştı. Ve çalışma, atış ve inme hareketlerine rağmen hızla ilerliyordu geminin. Bir anda herkes uzun bir inleme sesiyle durduruldu. Yakında bir sis kornası. Daha önce hiçbir ses duyulmamıştı ve tüm personel o kadar yoğundu ki. Sesin geldiği yön not edildi. Tam olarak yarım dakika geçti. Sonra hüzünlü ve çok yakın. Uzun bir "ho" neredeyse duyuldu ve kaptan direksiyona atladı. Elini üzerine koyarken onları döndürdü. Uzun gri bir gemi onların üzerinde yükseliyordu. Kenarında Sen botu vardı ve asılı gibi görünüyordu. Bir an sonra hazır. Son çarpışmadan önceki denizin zirvesi. Colin ise eğilmişti. Ağın düşüşünü izleyen raylar her şeyi görebiliyordu. Sen botunun başındaki balıkçı buğuma sıçradı ve güvenle kavradı. Sonra, yelkenli gemi üzerlerine sarsılırken, Boy, Sen Master ve Fisherman'ın kıçta olduğunu fark etti. Sen bot, Martingale kefenlerine doğru sıçrayıp onları tuttu. Ama o anlık gecikme. Çünkü havlama üzerinde hazır görünüyordu, Schooner için yeterliydi. Tuvalini açmışken, kısa bir süre sonra ona miğferine cevap verme şansı verdi ve döndü. Titotum gibi yuvarlak. Neredeyse yay altından kıpırdanıyormuş gibi gemi. Canlı bir yaratık gibi. Root, kalan tek kişi Sen botta. Yaklaşan gemiyi son gören kişi olmuştu. Bir tane verdi hızlıca, yukarı baktı ve Sen teknesinden denize atladı. Hatta yani şanslar onun lehine oldu. Ama suya dokunduğunda gemi Sen teknesine çarptı ve enkazın bir parçası ona isabet etti. Kafa. Her şey bir anda oldu. Ama onu vurduğu anda, Colin, hala yağlı tabukları ve deniz botlarıyla suya daldı. Neyse ki, o, girdapı temizlemek. Birkaç saniye içinde Root geldi ve Colin onu saçlarından tuttu. İstatistikçi duyarsızdı, ki çocuk için işleri kolaylaştırıyordu. Ama yağlı tabaklar ve deniz botları imkansız bir yüktü. Ve bunu başardığı büyük bir çaba sayesindeydi. Onları en son çıkaran ve Root'u ayakta tutan en son oldu. Bundan kısa süre sonra rahatlamada. İstatistikçi yaşam belirtileri gösterdi ve sonrasında bir mücadeleyi başarıyla püskürttü. Colin yaralı adamı en az yorucu şekilde üzerine dayamak için bir şeyler buldu. "Çok yüzmem," dedi ağ uzmanı. "Ya sen, ne kadar süre ayakta kalacaksın?" "Bizi bulmaları için yeterince uzun sürdü," dedi Colin neşeyle. "Ben suda sıradan bir balığım. Ama çocuk kısa sürede bunun. Yüzmenin çok farklı bir şey olduğunu fark etti normal koşullarda. Ve gerçekten hayatı için mücadele etmek zorunda kalıyordu. Fairsia ve Root da kısa süre sonra tekrar bilinçsizliğe düştü. Ve çocuk ağırlığını desteklemek zorundaydı. O bir yüzücüydü, bir şampiyondu, yüzücü gibiydi. Ve bunun ne kadar zor olduğunu görmek onu oldukça şaşırttı. Hatta ayakta kalmak için bile. O,
Ne kadar değersiz bir bilginin yüzme açık denizde kullanılmak için kullanılacağını anladı. Suda yarım saatten fazla olmamıştı ki. Gücü başarısız olmaya başladı. Bir enkaz parçası bulmayı bekleyerek etrafta yüzdü, bu ona yardımcı olurdu. Ama hiçbir şey göremiyordu. Kolları ağırlaştı ve ayakları, sanki kurşunlu ağırlıklar üzerine bağlanmış gibi aşağı sarkıyordu. Gözlerinin önünde siyah lekeler dans etmeye başladı ve Ruth'un ağırlığı bir işkenceye dönüştü. Ama yine de dayandı ve ayakta kaldı. 1 saat boyunca denizle sarsıldı ve çocuk büyümeye başladı. Başı dönüyordu. Oldukça fazla tuzlu su yutmuştu ve hemen şarkı söylemeye başladı. Ama sanki çift bir benlik anlatmış gibi hissediyordu. Şarkı söylememesi için değil, boğazını boğmuş bir boğulma hissi onu tamamen irkitti. Bilinç, o sefer neredeyse yere düşmüştü. Ancak yılların eğitimi ona iyi geldi, çünkü ihtiyacı vardı ve hala yüzüyordu. Açık. Sonra rüya görmeye başladı. 1-2 kez kendine gelip gülümsedi. Ne yazık ki bunun, bürodaki tüm umutlarının sonu olduğunu düşünmek. Balıkçılık bürosu. Ama bu bilinç 1 dakikadan fazla sürmedi. Sonra tekrar rüya düştü. Ama hala ağır yüzüyordu ve yüzmek için devam ediyordu. Ve, ona son ve en gerçek olanı gibi geldi rüyasında. Bir teknenin geldiğiydi. Ama bu, diye düşündü, olmalı boğulmak ve boğulmak. Kurtarılmayı hayal etmek ve aşağı inmek. Aşağı, aşağı, aşağı. Soğuk, garip, denizin garip gelgitsiz derinliklerine. Ki kimse hayatta çıkmaz oradan. Yine de, onun rüyasında bir tekne vardı. Görmek. Ama çok geç gelmişti. Ve Colin'e göre, son çabasıyla Ruth o adamların kollarına doğru itti tekneye. Zayıf bir veda etti ve battı. Su onun içinde guruldayarak kulaklarında. Korkunç bir boğulma oldu. Bağırmaya çalıştı, ciğerleri suyla doluydu. Ve artık hiçbir şey bilmiyordu. Saatler geçti. Sonra, aniden uzaktan gelmiş gibi bir his. Colin gözlerini açtı. Bir geminin kabinindeydi ve yorgunluğuyla. Sesleri duyunca kendini toparlamaya çalıştı. Ruth ve başka bir adam. Kabuğun kaptanı, ranzasının yanında duruyordu. O cesur bir genç ve harika bir yüzücü, diye duydu kaptanın söylediğini. O kim? Ve Colin, diğerinin gururlu bir sesle cevap verdiğini duydu. O Colin der. O bizim adamlardan biri. Onu çok düşünüyoruz. Balıkçılık bürosunda. Ve çocuk, solgun ama mutlu bir şekilde gülümseyerek. Derin ama sağlıklı bir uykuya daldı.